Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. İster kahvaltıyı isterseniz 5 çaylarını hazırlayabileceğiniz harika bir cevizli çörek tarifi hazırlıyorum. Tarifimiz için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ısıtmaya bırakalım. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya. Evet, hamur makinesinin içine alıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Biraz un ekleyelim. 2,5 tatlı kaşığı tuz, toplamda 5 su bardağı unu kullandım. Unu azar azar ekleyelim. Orta ayarda ayarlayarak hamur makinesiyle yoğurmaya başlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, unun hepsini ekledikten sonra kaymak gibi bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Böyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Üzerini kapatarak mayalanması için bir kenarda dinlenmeye bırakalım. Şöyle 300-400 gram fındık ve ceviz karışımım var. İri olacak şekilde çektim. Geniş bir kabın içine aldım. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. 125 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağını erittim. Evet, mayalanan hamurumu tezgah üzerine alıyorum. Havası geçene kadar tekrardan yoğuruyorum. Dört eşit beze olana kadar keselim ve tekrardan yuvarlayalım. Evet, biraz un serperek 5 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri oklava yardımıyla açabildiğimiz büyüklükte açalım.
Bu büyüklük yeterli olacaktır. Her tarafına gelecek şekilde yağ gezdirelim. Evet, cevizden her tarafına gelecek şekilde sepeleyelim. Evet, videodaki gibi katlayalım ve yağlayalım. Diğer bezemizi de aynı şekilde açmaya devam edelim. Evet, açtım, yağladım. Ceviz serpiyorum. Katladığım bezeyi tam ortasına alalım. Tekrardan katlayalım ve yağlayalım. Evet, bu işlemi 4 kat olana kadar yapmaya devam edelim. Dilerseniz ceviz yerine patatesli, peynirli, kıymalı, ıspanaklı ya da daha farklı malzemeyle de hazırlayabilirsiniz. Evet, son olan 4. katımı da hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Fırın tepsisinin orta kısmını alıyorum. Kalan yağı da üzerine gezdirelim. Şöyle 10-15 dakika dinlenmesi için bir kenarda bekletelim. Üzerine bir adet yumurtayı biraz sütle çırparak her tarafına gelecek şekilde sürelim. Elimizle bastırarak tepsi büyüklüğüne gelene kadar açalım. Kalan yumurtalı karışımı da üzerine sürüyorum. Çatar yardımıyla üzerine videodaki gibi iz yapalım. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğutuyorum. Ve soğuk olarak çöreğimizi dilimlere keselim.
Kat kat cevizli çöreğimiz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.